when it's a complex pathological case, Bu kompleks bir patolojik vaka. my strategies in such cases change a little bit. Benim bu durumlardaki stratejim biraz değişti. This is something that in homeopathy we also call as Burnett's approach. Bu bizim homeopatide Burnett yaklaşımı dediğimiz bir şey. What is Burnett's approach? Peki ne demektir Burnett yaklaşımı? Burnett was a great homeopath from London, Burnett Londra'dan büyük bir homeopat. and he has written a very nice book that you all should read called as 50 Reasons for Being a Homeopath. Çok güzel bir kitabı var. Hepinizin okunması gerekiyor. Kitabın ismi şu: Bir homeopat olmak için 50 sebep. He was originally a allopathic doctor, Normalde yani orijinal olarak alopatik bir doktor. and being an allopathic doctor, he started giving homeopathy in acute cases. Alopatik doktor olarak akut vakalarda homeopatik remedi vermeye başlamış. He famously once said, if bryonia and aconite is used in allopathic hospitals, then more than 50% of fever cases will not go into pneumonia. Hatta şöyle bir sözü de var. Hastanelerin %50'sinde eğer Bryonia ve Bryonia and aconite. Bryonia ve akonit kullanılsaydı alopatik hastanenin %50'sinde ateş zatürreye gitmezdi. So he used to give bryonia or aconite to almost every case of a child who's admitted with fever in allopathic hospital without telling anyone. Yani alopatik bir hastanede çocuklar, ateşi çocuk hastalıklarıyla geliyorsa kimseye söylemeden onlara Bryonia ve akon veriyordu. And of course, all the allopathic doctors used to make fun of him and homeopathy. Tabii ki homeopatide de ve alopatik doktorlar da onunla dalga geçiyorlardı. So one day he went for a small dinner party, Bir gün küçük bir akşam yemeği programına gitmiş. and everyone was making fun of him. And one of them asked, "Give me one reason why you are prescribing homeopathy when you are such a well-known allopathic doctor." Ve onunla işte alay ederlerken birisi demiş ki bana bir sebep söyle. Bu kadar ünlü bir alopatik doktor olmana rağmen sen neden homeopatik remediler veriyorsun? And of course, Burnett must have been like you and me, a little bit of Staphysagra inside him. Ve Burnett de siz ve benim gibi olmalı diye düşünüyorum. A little bit. Staphysagra. İçlerinde Staphysagra var biraz. They understood. Onlar anladılar, siz anladınız. Means he must have felt a little insulted, humiliated, like oh. Yani biraz böyle hakarete uğramış gibi hissetmiş olabilir. Biraz bir aşağılanmış gibi hissetmiş olabilir. And he must have gone back home. Eve gitmiş olmalı. Then he wrote one article to that doctor. He wrote a letter. Ondan sonra o doktora bir makale yazmış, bir mektup yazmış. And he wrote first letter, why I am a homeopath. Demiş ki neden bir homeopat olduğuma dair birinci mektup. And he shared one of his cases of a kind of a tumor that was cured after giving Calcarea floricum. Ve Calcarea floricum verdikten sonra iyileşen bir kanser vakasını paylaşmış onunla. In this way, he would write a letter every day. Ve bu şekilde her gün bir mektup yazmış. And he wrote 50 letters. Ve 50 mektup yazmış ona. And from that, Ve sonra there is a very famous book called as 50 Reasons for Being a Homeopath. ondan sonra bu kitap çıkmış. Bir homeopat olmak için 50 neden diye. And he became so influential and such a well-known homeopath in the London. Ve Londra'da çok tanınır, çok bilinen bir homeopat olmuş. Çok etkileyici olmuş. And homeopathy was very popular in UK for a very long time. Ve uzun zamandır İngiltere'de homeopati oldukça popüler. It is said that flights would reach London with his patients just getting down in London airport and asking where is Burnett's clinic. Ve hatta şu da söyleniyor, uçaklarla gelirmiş hastaları, özel uçaklarla sadece Burnett'in kliniğine gelip tekrar geri dönmek için. So he has an approach Böyle bir yaklaşımı varmış. which I use a lot in complicated cases. Ben de komplike vakalarda çok kullanıyorum bu yaklaşımı. The approach is where what is called as, I'm going to write here for you, Şimdi burada sizin için yazacağım. ladder of remedies. Remedi merdiveni. What means this? Ne demek bu? Ladder of remedies. Remedi merdiveni ne demek? Ladder like stairs. Ladder like Yes, steps. yes. Remedi merdiveni. Which means that in treating very complicated pathological case, Çok komplike patolojik hastalıkları tedavi ederken and
cases where there is very limited chances that anything can be done. Ve başka hiçbir şeyin yapılamadığı ya da yapılsa bile çok az şans varmış gibi görünen vakalar. You make a step-by-step treatment for the patient, Hasta için adım adım bir tedavi yaparsınız. which means that you begin a case with one remedy, Yani vakaya bir remediyle başlarsınız. evaluate after few weeks, Birkaç hafta sonra değerlendirirsiniz. then give the next, Sonra tekrar diğerini verirsiniz. evaluate again after next few weeks, give the Yine next remedy, birkaç hafta sonra tekrar değerlendirirsiniz. Sonraki remediyi verirsiniz. like a ladder. Bir merdiven gibi. This is the approach I use in a very desperate cause. Çok böyle umutsuz vakalarda ben bu yaklaşımı kullanıyorum. Many very high clinicians who see very complex cases, they use this. Not everyone uses this because this requires very high knowledge of materia medica. Bunu yapmak çok yüksek düzeyde materia medica bilgisi gerektirir. O yüzden oldukça iyi bir homeopat olmanız lazım ve çok karmaşık hikayelerde, karmaşık vakalarda kullanılır bu. One of the homeopath once asked him a question. Homeopatlardan birisi bir defasında ona şöyle bir soru sormuş. If there is a ladder of remedies, Eğer böyle bir remediler merdiveni varsa, how do you know which remedy help? hangi remedinin yardımcı olduğunu nereden bileceksin? But Burnett was a very wise man. Ama Burnett çok bilge bir adammış. I don't think his remedy was Staphysagrea. Bence, I don't think his remedy was Staphysagrea. Bence onun remedisi Staphysagrea değildi. Okay, he was not Staphysagrea because if someone asked Staphysagrea such a question, he will feel insulted. No? Ha, Staphysagrea değildi. Çünkü eğer Staphysagrea olsaydı birisi böyle bir soru sorsa hakaret uğramış gibi hissederdi kendisini. So he said when someone asked this question that how do you know which remedy help? Birisi böyle bir soru sorduğunda bu hangi remedinin yardımcı olduğunu nereden bileceksin sorusu geldiğinde Burnett asked the patient again, the person one question. Burnett kişiye bir soruyla karşılık vermiş. We are now on second floor. Biz şimdi 2. kattayız. How many steps did you take to reach here? Buraya ulaşmak için kaç merdiven çıktın? How do you know which step actually helped you to come up here? Ve acaba nereden bilebilirsin buraya çıkmanda hangi basamak sana yardımcı oldu? The answer lies there. Cevap burada yatıyor. Different remedies helped at different point to go to the next level. Yani farklı remediler farklı noktalarda bir sonraki seviyeye çıkmak için yardımcı oldu.